Amazon, 9 ülkeye yayılan, 5,5 milyon kilometre karelik devasa bir alanı kapsayan dünyanın en büyük yağmur ormanı olarak bilinir. Peki, bu gizemli ormanın derinliklerinde neler gizlidir? Her köşesinde bir sır, her gölgesinde bir yaşam barındırır. Anakondalar, Amazon'un su yollarında ustalıkla avlanarak varlıklarını sürdürürler, ekosistemin kritik bir parçasını oluştururlar. Ancak, bu dev yılanların gizemli yaşamları hakkında ne kadar şey biliyoruz? Suyun derinliklerinde kim bilir daha ne tehlikeler saklıdır. Amazon'un sıcak iklimi, anakondaların gelişimini desteklerken, bu yılanların avlanma becerilerini de artırmaktadır. Ancak, bu yırtıcıların avlarını nasıl bulduğu hakkında bir şüphe belirmiyor mu? Her gün, bu yılanların gözleri, karanlık suların derinliklerinde bir av arayışındadır. Anakondalar, avlarını boğarak öldürme yeteneğine sahip, büyük avları yutma kapasitesine sahiptir. Bu özellikleri, onları Amazon'un en etkileyici avcılarından biri yapar. Ama, her avın bir avcıya, her yırtıcının bir kaynağa ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız. Hayatta kalmanın sınırları, doğanın koyduğu kurallar çerçevesinde ne kadar kaygan olabilir? Tembel hayvanlar, kalın postları sayesinde kendilerine bir ekosistem oluşturur ve bu postlar, birçok mikroorganizma için bir yaşam alanı sağlar. Ancak bu simbiyotik ilişki, tembel hayvanların yaşamlarını ne ölçüde etkiliyor? Birçok canlı için hayati öneme sahip olduğu kesin, ama gizli ilişkilerin neler barındırdığını sorgulamak gerek. Yüksek nem oranı ve sürekli yağışlar, tembel hayvanların yaşam alanlarını etkileyen önemli faktörlerdir. Bu koşullar, onların evrimsel adaptasyonlarını nasıl şekillendiriyor? Şimdi, bu ilginç canlıların karşılaştığı zorluklara daha yakından bakma zamanı. Tembel hayvanlar, yavaş ve sessiz hareket ederek yırtıcılardan gizlenme yeteneği sergilerler. Bu gizlilik, avcılar tarafından fark edilmeden hayatta kalmalarını sağlar. Ama karanlıkta sürünürken, nelerden kaçtıklarının ne kadar farkındalar. Hayatları, sessiz bir mücadele içinde geçiyor. Amazon yağmur ormanları, bu tembel hayvanların özel yaşam alanlarını korumakta kritik bir rol oynar. Bu habitatlar, onların besin kaynaklarıyla güvenliğini sağlar. Ancak, bu koruyucu örtülerin ne kadar dayanıklı olduğu, dış dünyadan gelen tehditlerle birleşince bir muamma haline geliyor. Kaymanlar, Amazon nehirlerinde mükemmel yüzücülerdir ve avlanma stratejileriyle ekosistemin önemli bir parçasını oluştururlar. Ancak bu yırtıcıların dişleri, sadece avlarını değil, aynı zamanda ekosistemin dengesini de tehdit eden bir güce sahip. Onların yaşam döngüsü, doğanın acımasız döngüsüyle ne kadar iç içe. Kaymanlar, geçmişte avlanma nedeniyle nesli tükenme tehlikesi yaşamıştı. Ancak koruma yasalarının etkisiyle bu tür yeniden çoğalmayı başardı. Fakat bu yeniden doğuş beraberinde tehlikeleri de getirmiyor mu? Doğa, her zaman döngü içindeyken, geçmişin izleri ve geleceğin belirsizlikleri arasında nasıl bir denge kuracak? Amazon ormanları, sayısız canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu canlılar, ekosistemin dengesini sağlamada kritik bir rol oynar. Ama bu denge, dış etkenlerin saldırısına ne kadar dayanabilir? Her tür, diğerinin varlığına bağımlıyken, kopmaların getireceği felaketler neler olabilir? Tarantulalar, Amazon'da dünyanın en büyük örümcekleri arasında yer almakta. Onlar, avlarını pusu kurarak ve zihinlerinde bekleyerek yakalamayı tercih ediyorlar. Ancak, bu avlanma stratejisi, onların kendilerini nasıl riske attığı konusunda düşündürüyor. Her şey, bir av ve avcı gibi görünse de, altında yatan gerçeği ne kadar bilebiliriz? Tarantulalar, avlarını zehirleyerek felç eder. Ardından sindirim enzimleri sayesinde sıvılaştırarak beslenirler. Bu karmaşık süreç, onların avlanma yeteneklerini artırırken, acaba doğanın bu acımasız döngüsü ne kadar adil? Her şey, hayatta kalmaya yönelik bir savaşın parçası mıdır? Amazon Nehri, birçok canlı için yaşam alanı iken, boto yunusları gibi eşsiz türlerin de evi konumundadır. Bu yunuslar, sığ sularda benzersiz adaptasyonlarla hareket ederler. Ancak bu karanlık derinliklerde, onların karşılaştığı tehlikeler neler? Her suda gizlenen sır, bir kayıptır. Nehir yunusları, gelişmiş ekolokasyon sistemleriyle avlanırken, insanların etkisi altında kalmaktadır. Balıkçılık ve sanayi, bu canlıların yaşam alanlarını tehdit ederken, acaba bu dengenin bozulması ne gibi sonuçlar doğuracak? Bir zamanlar özgür olan bu sular, şimdi hangi tehlikeleri taşıyor? Yağmur ormanları, dünyadaki tüm bitki ve hayvan türlerinin yarısından fazlasını barındırmakta. Ancak, bu türlerin keşfedilmeyi bekleyen birçok örneği bulunuyor. Peki, bilinmeyen sırların peşinde koşarken ne kadar kaybettiğimizin farkında mıyız? Her keşif, bir kaybın bedelini ödemek zorunda mıdır?
Amazon, gezegenin akciğerleri olarak bilinir ve oksijenin %20'sini üretmektedir. Ayrıca sera gazlarını atmosferden uzak tutma işlevine sahiptir. Ancak bu muazzam doğal kaynak, ne ölçüde korunabiliyor? İnsanoğlu, bu yaşam kaynağına ne derece saygı gösteriyor? Orman tahribatı oranları yüksek olduğundan, Amazon'un ekosistemi hızla yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu durum, dünya için büyük bir tehdide dönüşüyor. İnsanlık, kendi yıkımını yaratan bir hikayenin içinde kaybolmuşken, geleceği kurtarma çabası ne kadar gerçekçi? Her şey, bu muazzam doğanın kalbindeki haykırışla başlıyor.